Herkese merhabalar. Bugün sizlere kış aylarında tavuk aldığımda mutlaka yaptığım çok besleyici bir tarif ile geldim. Tarifim için 2 tane kalçalı but kullandım. Öncelikle güzelce uç kısımlarını kestim ve üzerindeki tüylerinden arındırdım. Sonrasında iyice yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüm. Şimdi tavuklarımı düdüklü tenceremin içerisine koyarak haşlamaya bırakacağım. Ben daha kısa sürede pişmesi için düdüklü tencere kullandım. Sizler dilerseniz ocak üzerinde tencerede de kaynatarak tavuklarınızı pişirebilirsiniz. Şimdi içerisine şöyle bir orta boy soğanı 4'e bölerek ve bir diş sarımsağı da yine 4'e keserek ekliyorum. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuzunu ve 2 litre kadar da suyu ekledikten sonra tavuklarımı haşlamaya bırakıyorum. Bu tarifte kullanacağınız tavuk etleri mutlaka yağlı bir tavuk eti olsun. Sadece göğüs eti kullanarak bu tarifi yapmayın. Evet, düdüklü tenceremin haznesini yerine yerleştirdim ve parçalı tavuk ayarında toplamda 15 dakika olacak şekilde tavuk etlerini haşladım. Haşlamış olduğum tavuk etlerini şöyle bir servis tabağına alarak kenarda soğutacağım ve soğuduktan sonra da didikleyeceğim. Kaynatmış olduğum tavukların suyunu da şöyle bir kase üzerine süzgeç yerleştirerek güzelce süzüyorum ve süzdükten sonra bunu da yine çorbamın içerisinde kullanacağım. Ben bugün sizlere tavuk etiyle yapılan yalancı paça çorbası tarifi vereceğim. Bu çorba ekşili, sarımsaklı, çok lezzetli bir çorba oluyor. Şimdi soğuyan tavuk etlerini ilk olarak şöyle elimle güzelce didikliyorum ve sonrasında da yine kesme tahtamın üzerinde bıçakla keserek küçük parçalara ayırıyorum. Ben tavuk etlerini aşırı derecede küçültmüyorum. Biraz böyle ağza gelecek şekilde büyük olarak kesmeye özen gösteriyorum. Sizler dilerseniz tavuk etlerini daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Şimdi çorbamı yapmak için uygun bir tencereyi ocağımın üzerine aldım ve orta ateşte açarak içerisine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağımı döküyorum. Sonrasında üzerine şöyle 3 yemek kaşığı unu ekliyorum. Un böyle dolu dolu tepeleme olmasın, silme yemek kaşığı olsun. Şimdi yağ ile birlikte unu güzelce kavuruyorum. Bu aşama önemli. Un kokusu çıkana kadar güzelce ununuzu kavurun ki çorbanızda un tadı gelmesin. Yaklaşık 1 dakika boyunca yağ içerisinde unumu güzelce kavurdum. Bu aşamada ocağımın altını da kıstım. Ve şimdi içerisine kenarda süzdürmüş olduğum tavuk suyumun tamamını ekliyorum. Sizler tavuğunuzu ocak üzerinde haşladıysanız biraz suyunda eksilme olabilir. Bu nedenle isterseniz içerisine su ilavesi de yapabilirsiniz. Sıcak tavuk suyunu kavurmuş olduğumuz unun içerisine döktüğümüzde seri hareketlerle mutlaka çırpma teliyle karıştıralım ki çorbamızın içerisinde unlar topak topak olmasın. Tencere içerisindeki tavuk suyu kaynayana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim ve kaynadıktan sonra kenarda didiklemiş olduğumuz tavuk etlerini tavuk suyumuzun içerisine ekleyelim. Kış aylarında büyük küçük herkesin severek içeceği çok lezzetli, şifa kaynağı bir çorba tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi içerisine tavuk etlerini ekledikten sonra şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde içerisine tel şehriye ilave ediyorum. Ben içerisinde çok fazla tel şehriye sevmediğim için 2 kaşık ekledim ve sonrasında damak tadıma göre içerisine tuz ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Ben bu çorba içerisinde herhangi bir baharat kullanmıyorum. En son üzerine yağ yakacağım için içerisine baharat eklemiyorum. Ve üzerinde şöyle oluşan köpükleri de bir kepçe yardımıyla sıyırarak kenarına alıyorum. Böylece çorbanızın görüntüsü de daha berrak olacaktır. Tüm malzemeleri ekledikten sonra çorbamı 2-3 dakika boyunca kaynatıyorum ve sonrasında üzerine terbiyesini ekleyeceğim. Terbiyesi için yarım limonun suyunu kullanacağım. Suyunu sıktıktan sonra limonu şöyle bir tane yumurtanın sarısının içerisine ekliyorum. Sadece sarısını kullanacağız, akını kullanmayacağız yumurtanın. Yumurta ile birlikte limonu çırpma teliyle iyice karıştırın ki çorbanızın içerisinde yumurta kokusu olmasın.
Terbiyenin içerisine isterseniz 1 yemek kaşığı yoğurt da ilave edebilirsiniz. Şimdi güzelce çırpmış olduğum terbiyemi çorbayla buluşturacağım. Ama öncesinde şöyle çorbadan 2 kepçe olacak şekilde içerisine ekliyorum ve terbiyemi yine çorbamla aynı ısıya yakın dereceye gelmesini sağlıyorum. Ve sonrasında terbiyemi de çorbamın içerisine dökerek kepçeyle yine güzelce karıştırıyorum. Yine bu aşamada terbiye ekledikten sonra güzelce karıştırın ve son olarak da içerisine 1 büyük diş sarımsak ilave edin. Benim sarımsağım büyük olduğu için 3 parçaya bölerek bu şekilde içerisine ezerek ekledim ve 1-2 dakika boyunca da kaynattıktan sonra artık çorbamı ocaktan indireceğim. Evet, bugün sizler için kış aylarında severek tüketeceğiniz şifa kaynağı bir tavuk çorbası tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, çorbam piştikten sonra kenarda 2 dakika kadar dinlendirdim ve şöyle kasemin içerisine alarak size yakından da göstermek istiyorum. Ben son olarak üzerine biraz yağ içerisinde toz biber yaktım. Bu aşamada isterseniz içerisine sirke de ekleyebilirsiniz. Bu tavuk çorbası paça çorbası lezzetinde çok güzel bir çorba oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.